Şu an şunun bilincindeyim. Şu an bulunduğum şu açıklıkta herhangi bir yerden ayıyla karşılaşabilirim. 3 tane parça bulmam lazım. Bu yoldan doğru çıkıyorum. Hem üst çiçek kısmı da yenebiliyor hem de gövde kısmı da yenebiliyor. Herkese merhabalar. Ben yine kamp gününe doğru yola çıktım. Şimdi 1400 metre civarındayım. Bir ormanın içine girdim. Orman böyle otları çok yüksek gelmedi. Özellikle de şu alt boyları. Buraya kurulacağım herhalde. Arabayı biraz ileri park ettim. Göremiyorum yani arabayı şu an. Tamamen ormanın içindeyim. Şansıma kimse de yok. Hiçbir ses yok. Arka tarafta böyle bir yayla gibi bir yer var şu ağaçların arkasında. Buraya bir kurulayım ilk önce. Sonra oraya bir gideceğim, yürüyeceğim. Bakalım ormanda neler bulacağız. Değerlendirebileceğimiz parçaları hem göreceğiz. Hem de bir keşif gezisi yapmayı düşünüyorum. Malzemeleri taşıyıp buraya bir kurulayım. Ön bir gezi yaptım, keşif yaptım. Burada karar kıldım. Önce bir çevreye bakalım. Nasıl bir yerdeyim. Sonra buraya kurulayım. Böyle bir yeri tercih ettim. Zaten biraz önce bahsetmiştim. Zemin olarak şanslı. Çünkü çimenler çok fazla yüksek değil. Bu benim buraya kurulmamı da zorlaştırmamış oluyor. Aynı zamanda çevrede neredeyse bir 360 derecelik bir hakimiyetim söz konusu. Kimsenin olmadığı ve yüksek rakımdaki bir ormanda tek tehdidiniz bir yaban hayvanıyla olası karşılaşmanız olacaktır. Bu karşılaşma tabii illaki bir saldırıyla sonuçlanmayabilir. Onun yaşam alanınızdasınızdır veya bir yavrusu varsa onu tehdit olarak algılayabilir. Bu tarz durumlarda kendini savunmaya geçer zaten. Büyük bir ihtimalle doğada hiçbir canlı siz buraya kurulduğunuz için yanınıza gelip de size saldırma gibi bir içgüdüye sahip değil. Ya ani karşılaşmanız lazım ya da ona gerçekten zarar verdireceğinizi hissettirmeniz lazım ki o da savunmaya geçsin. Ben şu an etrafımı tamamen görebiliyorum. Biraz da o yüzden buraya kuruldum. Arka tarafım ormanlık. Arka tarafında böyle bu ormanlığı aşınca bir yayla var. Oraya yürüyüş yapmaya gideceğim. Önümde bir yayla. Ben şu an ağacın gölgesinden faydalanıyorum. Biraz rüzgarı da kesiyor ağaçlar. Bugün rüzgarlı parçalı bulutlu bir hava var. Yağmur gözükmüyordu ama dediğim gibi dağlar kendi iklimini kendisi belirliyor. Ben buraya kurulacağım. Sonra bir yürüyüş yapacağım. Bugün öyle çok yemek teferruatıyla da uğraşmayacağım. Çok da ateş yakmayı düşünmüyorum ateş kutusu dışında. Zaten riskli olan bir dönemdeyiz. Ormanlar kurumaya başladı. Yani çok bilinçli bile olsanız istemeyerek sizden kaynaklı bir yangın başlarsa veya sizin öyle bir şüpheniz varsa hiç ateş yakmadan gününüzü geçirmenizi size de tavsiye ediyorum. Bunun için kamp ocağı kullanabilirsiniz veya kontrol altında bir ateş kutusu kullanabilirsiniz. Çünkü zeminde yakılan ateşler orman altı yangını dediğimiz topraktan ilerliyor kıvılcım gibi.
kurak bir zeminde. Bunu siz gözle görmeyebiliyorsunuz. Çimenin altından ilerliyor çünkü. O yüzden ben bugün riske etmeyeceğim. Konserve yemeklerimle idare edeceğim. Bir kahve için belki ateş kutumu getirdim küçük. Ona kuru odun, kırılmış odunlar bulursam kendi dikkatlice gözetimimde onu yaparım. Onun dışında ateşle çok işim yok. Daha çok bugün doğanın keyfini çıkaracağız. Size ormanları göstereceğim. Yaşadığım bölgedeki, kamp yaptığım bölgeyi göstereceğim. Öyle güzel bir gün olmasını umuyorum. Tekrar ricam sizlerden. Bana abone olarak, videoları beğenerek çokça destek olmuş olursunuz. Ben şimdi tam şu çantayı bıraktığım noktaya kurulacağım. Ardından yukarıya doğru birlikte yürüyelim. Bakalım neler var. Nelerle karşılaşacağız. Doğa tamamen sürprizlere açık. Her şeyi görebiliriz. Öyle bir ortamdayım. Şimdi tam bahsettiğim yere çadırımı kurdum. Çantamı hiç boşaltmadım. Çantamda suyum var. İçinde erzaklarım var. Ve şu baltayı da yanıma alacağım. Ormanda böyle yıkılmış ağaç falan olursa onları dallarını almak için. Şöyle. Yüküm fazla. Biraz ormanda kalori yakma zamanı. Biraz terleyelim doğada. Doğada yorucu olmuyor bu tarz işlerle uğraşmak. Çünkü şöyle bir ortamdasınız. Yani esen rüzgar sizi anında serinletiyor ve o bütün yorgunluğunuzu o kuş sesleri altında unutuyorsunuz. Ormanda çalışmayı seviyorum. Şimdi çantayı sırtıma alıp yola koyulma zamanı. Fotoğraf makinemi alıyorum. Önceden böyle almadığım zamanlarda çok yaban hayvanının görselini kaçırdım. Onun pişmanlığını çok yaşıyordum. Şimdi hemen sırtımda. Biraz o da yük ama almak zorundayım çünkü neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Yani bu çekeceğim bir yaban hayvanının yanında çok az bir yüke sahip. Yeter ki kayıt alayım. Az ileride bir ağaç gördüm. Gölgede. Biraz daha yürüyüp orada bir dinleneceğim. Bu tarz yerlerde eğer yeterli ekipmanınız olmadığınızı düşünüyorsanız fazla kalori yakmamaya bakın. Bu yiyecek olur, su olur ki en kritiği su bence yiyecekten de öte. Suyu doğada temin etmeniz çok zor. Yani çok kaybediyorsunuz, yerine de çok az alabiliyorsunuz. Ama yiyecek doğada herhangi bir otlarla, yenebilir otlarla da ihtiyacınızı görebilirsiniz ama yani şöyle görebilirsiniz o da. Şarjınız bitiyor ama siz bittiği hızı yavaşlatabilirsiniz. Ama suya yapacak bir şey yok. Önceliğiniz su olsun yani o yüzden. Yanınıza yiyecek kutusundan daha fazla su alın. Gölgeye yaklaştım. Of. Yorucu. Şuraya bir yere biraz oturayım dinlenmek için. Yanımı domuzlar kazmış. Şurayı. Ben de buraya oturayım. Çok sinek var. Şöyle oturacağım yere bir bakayım ilk önce de.
Çantayı bırakınca bayağı hafifledi. Gölgede olduğunuz zaman hava güzel de güneşe çıkınca bayağı bir sıcak oldu. Şu an arkamda kalan nokta, yani görebildiğim kadarıyla açıklık artık kapanıyor, burası yayla. Oradan itibaren orman başlıyor ve ileride de bir açıklık yok. Büyük ihtimalle buranın zirvesine doğru ağaçlık arasından çıkmadan böyle devam ediyor. Zorlu bir patika. Böyle yerden bakınca etrafındaki zirveler böyle çok yakınmış, çok kolay çıkılabilirmiş gibi geliyor. Ama arazide olduğunuz zaman o göz yanılsaması dediğimiz olay bayağı ortaya çıkıyor. Yani bundan önce bir 2000 metreye bir zirveye çıkmıştık. Zirve çok yakın görünüyor. Böyle hani birini getirseniz yarım saatte çıkarım diyecek kadar çok yakın görünüyor kayalıklar. Fakat yola bir çıkıyorsunuz 3 saatinizi alıyor. Ki hani biz de sürekli ormanlarda, dağda antrenmanlı olduğumuz halde, yani kondisyonum var en azından benim. Gündelik yürüyüşlerim, sporum falan da var. Ona rağmen yorucu yani. Ama keyifli doğada olmak. Yani oraya ayırdığınız zaman bence bir kayıp bir zaman değil. İçine bir sürü anı biriktirdiğiniz bir zaman. Böyle anlattığınız, çok az insanın yaptığı, yani tat alabildiğiniz her şeye işin açığı. Bu illa dağa tırmanmanız veya ormanda bulunmanız değil. Sizin kişisel olarak tat aldığınız her şey bence boşa harcanmış bir zaman değil. Hatta ayırabiliyorsanız zamanınızın bir kısmını daha ayırmanız o işe, o alana kişisel açıdan bence değerli. Hemen yanı başımda böyle mor çiçekler var. Tam arıların geldiği çiçekler bunlar. Renkleri çok güzel gerçekten. Burada böyle biraz vakit geçireyim. Sanki arkadan böyle bir sel geliyor gibi, o kadar rüzgar sesi geliyor ki. Çünkü bu ormanda ortalama ağaçların boyu 30 metre civarında. Esen bir rüzgar bu ağaçları esnettiği zaman çok güzel bir, hoş bir ses ortaya çıkarıyor. Yani ormanın akustiği var. Sanki bir vadideymişim gibi sesler var şu an. Rüzgarın uğultusu. Şu an ıssızlığın tamamen ortasındayım. Telefonum çekmiyor. Yerleşim yerlerine yürüyerek ulaşmam zaten mümkün değil. Tedirgin miyim? Çok tedirgin de değilim açıkçası. Şu an şunun bilincindeyim. Şu an bulunduğum şu açıklıkta herhangi bir yerden ayıyla karşılaşabilirim. Bu çok yüksek bir ihtimal. Çünkü zaten izlerini görerek yürüyorum. Bu beni korkutuyor mu? Korkutmuyor, aksine heyecanlandırıyor. Yani doğadaki bir hayvanla aynı bölgede bulunmak, onların yaşam alanlarını deneyimlemek, yani en ilkel duygularınızla burada bulunmak beni korkutmuyor. Niye korkutsun? Şunun ihtimali var. Bana saldırabilir. Burada ölebilirim.
Ama bu ihtimaller her yerde, her koşulda geçerli. Yani bunları düşünerek bir adım atmak ne kadar sağlıklı? Yani ölümü düşünerek dışarı çıkmak çok mantıklı değil. Şu an buradayım ve bunun keyfini yaşıyorum. O yüzden bu tarz konuları böyle kafanızda sürekli canlandırırsanız hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü ölüm dediğiniz şey her an her yerde karşınızda. Tabii bilinçli olmak var. Bilinçsiz olmak var. Göreceli kavramlar ama ben şu an zaten bu doğada olmasam da çok şeyden eksik hissederim kendimi. En azından buradayım. Şu an yaşadığım süre boyunca keyif alıyorum. Bunu düşünmek diğer türlü bütün aksiyonlardan daha yararlı bence benim açımdan. Karşımda da bir tane yayla var. Çok güzel bir noktadayım ya. Bak şimdi size göstereyim. Şurası diğer başka bir yayla nokta. Burası da bir yayla. Hemen şu arkada görünüyor mu bilmiyorum. Elimle gösteriyorum. Şurası buranın ikinci büyük zirvesi, 1600 metre civarında. İşte ayıların orada çok olduğunu biliyorum. Çok izlerini gördük, pisliklerini. Buraya da kurulsam büyük ihtimalle şu an. Şu aşağıki yaylaya doğru baksam gün boyu mutlaka bir hayvanın geçtiğini görebilirim. Geçen de Karaca ile karşılaştık öyle. 10 metreye kadar yaklaştım. Yani müthiş bir an. Düşünsenize. Yabandasınız. Bir hayvanat bahçesinde değilsiniz. Tamamen onların evindesiniz. Siz bir yere kamp atmaya gitmişsiniz. Ve 200-300 metre ilerinizde bir karaca var. Sizi görmemiş, fark etmemiş. O orada karnını doyuruyor. Siz onu izliyorsunuz. Bu anlar bence çok ender. Yani bunların keyfini yaşamak daha mantıklı. Korkuyla hareket etmemek lazım. Keyifli ama bir o kadar da yorucu bir yürüyüştü. Şimdi çadır kurduğum yere geldim. Bugün yanıma ne sandalye aldım ne masa aldım. Tamamen böyle doğal şartları kullanarak zaman geçirmek istedim. Şuraya oturup yemeğimi yiyeceğim şimdi. Şu gözlüğümü acil asmam lazım. Kırılacak yoksa. Şimdi öncelikle şu tarz büyüklükte kırılmış 3 tane parça bulmam lazım. Bunları toprağa çakıp böyle tripod etkisi yaratacağım. Onunla bir şey deneyeceğim. Bundan 3 tane bulmam lazım. Bir yandan yerlere bakıyorum. Bulamazsam daha küçük bir dalı 3'e böleceğim. Şundan arayalım bakalım var mı? Şu kalınlıkta 4 tane buldum. Bunları şimdi güzel bir zemine Bunları bir zemine 3 tane böyle köşegen şeklinde, üçgen şeklinde çakacağım. Sonra bir şey deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Hadi o işleme geçelim.
Şimdi ben şurada yanıma getirdiğim konserve yemeklerden yiyeceğim. Şu ateşi artık söndürebilirim. Hem bunu göstermek istedim size. Hem de ton balığı biraz sıcak oldu. Izgara tadında onu yiyeceğim hem de. Şimdi yemek yedikten sonra orada biraz vakit geçirdim. Hava biraz kararsın diye biraz bekledim. Şimdi ters istikamete doğru tırmanıştayım. Orman içi patika bir yol buldum. Bu yoldan doğru çıkıyorum. Çok da dik bir yer. Ama her yere hakimim şu an. Yani şu taraflar hep açık görünüyor. Şurada bir şey olsa herhalde gözüme çarpar. Biraz önce güneş vuruyordu buraya. Güneş kayboldu. Yolun eğimini şöyle göstereyim. Güneş şu istikamette. Ben buraya da tırmanacağım. Oranın manzarası nereye görüyor merak ediyorum. Yavaş yavaş çıkalım. Artık güneşin son ışıkları vuruyor bana da.
Şimdi artık yaban hayvanlarının seslerini duyma zamanına doğru geldik. Güneş gitti. Ben ve onlar baş başa kaldık. Artık yavaş yavaş akşam olmaya başladı. Bu arkamda gördüğünüz arazi, bu topraklar hareketlenmeye başlayacak. Bütün memeliler, vaşaklar, kurtlar, çakallar, ayılar, belki şu an oturduğum bu noktanın hepsi gün içinde geçiyorlardır. Doğadaki bütün sistemler gece aktif halde çalışıyor neredeyse. Çok az tür bizim gibi gündüz işlerini hallediyor veya yaşamda kalmaya devam ediyor. Diğer türlerin çoğunluğu akşam onlar için hayat başlıyor. Tabii bu eğlenceli bir hayat değil. Hayatta kalma mücadelesi. Burada herkes birbirine av olabiliyor. Böyle bir dezavantajları var. Dezavantaj da denebilir mi bilmiyorum. Doğanın dengesi diyebiliriz buna. Sonuç olarak insan da modernleşmeden önce böyle ilkel yerlerde hayatta kalmaya çalışıyordu. Bazen av oluyordu, bazen avcı oluyordu. Ama sonuç olarak baskın bir tür olduk. Doğadaki diğer canlılar o ilkellikte şu an devam ediyorlar. Av-avcı ilişkisi onlarda çok yoğun. Günlük yaşıyorlar daha doğrusu. Yani şurada gezen bir fare akşam saatlerinde belki bir tilkiye, belki bir kurda yemi olabilir. Sürekli tetikte olmak zorundalar. O yüzden bu tarz vahşi doğada hayvanlarla karşılaşmak çok olası değil. Biraz şansınıza bağlı. Bulunduğunuz konuma bağlı ve bulunduğunuz saate bağlı. Çünkü zaten hepsi çok tetikteler. Her an bir yerden bir saldırıya uğrayacak içgüdüleriyle hareket ediyorlar. Ve sizi gördükleri, hissettikleri anlarda sizin karşısına çıkmaya çok mantıklı yaklaşmayabilirler haliyle. O yüzden çok ani karşılaşmanız lazım. Veya çok uzaktan hissettirmeden görmeniz lazım. Aksi halde onlar sizin farkınızdaysa artık çok geç yani. Siz fark etmeden bile onların çok yakından geçebilirsiniz. Öyle kamufle olurlar ki. Yani belki 3-4 metre yakından geçersiniz ama nefes bile alışlarını kontrol ettikleri için veya kıpırdamadıkları için anlamazsınız bile neyin yanınızdan geçtiğini. Yolumun üstündeydi. Bunları da göstermek istedim. Şu beyaz kökler bunlar. Bu tarz yüksek ormanlarda ve nemli bölgelerde çokça bulunuyorlar. Bunlar yenebiliyor aynı zamanda. Bunları çiğ ısırabilirsiniz veya kaynamış bir suya atabilirsiniz. Hem üst çiçek kısmı da yenebiliyor hem de gövde kısmı da yenebiliyor. Zehirsiz bir bitki türü. Böyle gezintideyken bunlardan böyle toplayıp cebinize atıp vardığınızda varmak istediğiniz yere bunları yiyecek olarak, besin olarak kullanabilirsiniz. Şurada bir sürü yetişmiş. Yani şuradan ben toplasam herhalde. Bunları da bir ağaçla essem hem yağından faydalanmış olurum hem de kendisinden faydalanmış olurum. Yürürken aparatif bir besin. Tamamen zehirsiz. Şöyle tekrar göstereyim. Hatta biraz şöyle tadına bakayım. Tadı biraz acı ama katlanılmayacak seviyede değil. Yani çok zor durumdaysanız bunlardan yiyebilirsiniz. Ben zaten yediğim için bunu doğaya tekrar şöyle bırakıyorum. Bunların çiçekleri üstünde tohum çünkü. Bunlar kopardım ama tekrar tohumunu toprağa verebilirler.